Oturumumuzun 3. sunumunu gerçekleştireceğiz. Doktor Begümşen Ergenekon'u sahneye almadan önce özgeçmişini takdim ediyorum. Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'nde okudu. ODTÜ Sosyoloji, Norveç Bergen Üniversitesi Sosyal Antropoloji, Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. ODTÜ'de arkeometri anabilim dalında antropoloji dersleri vermektedir. Kazılarda Kerkenes, Datçaburgaz ve Çatalhöyük kazılarında etnoarkeolog olarak kültürel sürekliliği belirlemiştir. Amacı insan evriminin yer aldığı Anadolu'nun asıl Türk yurdu olduğunu ve Türkçenin burada doğduğunu ve Hint-Avrupa Semitik dillerinin anaçlık yaptığını ve Türk tarih tezi ve Güneş dil teorisinin doğru olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Şimdi sizlerle buluşması için Truva'da Efsane ve Gerçekler konulu belirsini yayınlamak üzere Doktor Begümşen Ergenekon'u kürsüye davet ediyoruz. Efendim merhabalar. Ben sözüme Tor ile Tur arasındaki ilişkiyi kurarak başlamak istiyorum. Tor kimdir? İskandinav tanrısı. Evet. Ne iş yapar? Tanrılı gerekir. Şimşek çaktırır değil mi? Evet, elinde bir tane çekiç vardır. O Truvalı bir yiğittir. Demircidir kendisi. Elinde balyoz vardır. Demire vurur, kıvılcımlar çıkartır. Eğer Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız Tor kelimesinin Türkçe olduğunu görürsünüz. Ve bu kelime geçenlerde bir köyden şehre gelmiş kadın kullanıyordu. Onlar Tor insanlar. Yani acemi insanlar, biraz yabani insanlar. İbrahim'de Eynif Ovası'nda yılkı atları vardır. Onlar evcilleştirilmediği için onlara oralılar Tor atlar denir. Tor kız, Tor erkek evlenmemiş kimselerdir. Dolayısıyla Tor Türkçedir. Tordis bir kadın ismidir Norveççe'de. Ama O'yu U okurlar, Turdis derler. Şimdi U diye okuduklarında da bizim T-U-R, Tur ortaya çıkmakta. Dolayısıyla bu da Truvalıların da Türkçe konuşabildiklerini ifade edebilir. Evet, şimdi başlıyoruz. Şimdi ben doğrudan doğruya 2. Türk Tarih Kongresi açılış konuşmalarıyla başlamak istiyorum. Çünkü ben bunu o tarih kongrelerinin yani o zaman yapılan özelliğiyle devamı olduğunu düşünmekteyim. Çok teşekkür ederim bana bu imkanı da verdiğiniz için, burada konuşma imkanını. Şimdi bu Tarih Kongresi'nin ikisinde de Atatürk şeref veriyor ve onun huzurunda bakın neler söylüyorlar. Atatürk diye hitap ediyorlar Atatürk'ümüze ve sayın dinleyiciler. Bugün 2. Türk Tarih Kongresi'ni açıyoruz. Burada her şeyden önce yüksek huzurlarıyla kongremize şeref vermek lütfunda bulunan ve Türk Tarih Kurumu'nu tesis ettikleri günden beri ilmi direktif ve irşatlarıyla tarih araştırmalarına yeni bir veçhe veren Hami Reisimiz Atatürk'e sonsuz saygı, sonsuz sevgi ve saygılarımı arz etmekle bahtiyarım diyor ve yerini Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen'e bırakıyor. O da başlıyor. Ulu Önder, Sayın Başkan, Bayanlar, Baylar, tarih çalışmaları Türklüğün Asya'da ilk Neolitik ve maden medeniyetini bütün dünyadan önce yarattığını, bu medeniyetlerin birçok göçlerle ana Türk yurdundan burasıdır.
yeryüzüne dağıldığını göstermektedir. Dil araştırmaları da dünya kültür dilinin ana Türk yurdundan aynı merkezden çıkarak her yere yayıldığını, Hint-Avrupa dilleri ile Semitik dillerin ana kaynağı ilkel diyorlar. Fakat bir antropolog olarak bunun asıl söylenmesi gereken ilkel insanlar değil, ilksel insanlar olması gerektiğini öğretiyoruz şu anda. Onun için ilkseli ekledim. Türk dili olduğunu meydana koymaktadır dedikten sonra tarih ve dil kurumlarını yalnız himayeyle kalmayıp hepimize yol gösteren ulu önderi sonsuz şükran ve saygılarla selamlar, yüksek kongreye yüksek başarılar dilerim. Hemen arkasından Profesör Muzaffer Göker, Dil Tarih ve İstanbul Edebiyat Fakültesi adına konuşuyor. Atatürk, bayanlar, baylar, imla hatalarına hoş görün lütfen. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin temel taşlarının Türk tarih tezi ve Türk güneş dil teorisi olduğunu bilhassa kaydetmek isterim. Bu itibarla inkılapçı tarih ve Türkoloji alimlerinin bu fakülteden çıkabileceğini emniyetle söylemek cesaretini gösteriyorsam beni mazur görmenizi rica ederim. Şu anda 107-108 yaşında olan Muazzez İlmiyeçi onlardan bir tanesidir. Evet. Şimdi bundan sonra burada tarihi bir harita görüyoruz Truva hakkında. Sağ tarafta da coğrafi haritada Truas yani Tur ovalıların bulunduğu bölgeyi gösteren bir yazı var. Şimdi ben Truva demiyorum, Troy demiyorum, Troya demiyorum. İkinci Türk Tarih Kongresi'nde kullanıldığı üzere Turova kelimesini kullanıyorum. Bundan sonra da daha önce de böyle yaptım. Bundan sonra da böyle kullanacağım. Zaten Tur Türk demektir. Turan Türk çoğuldur. Türklerin bulunduğu yer anlamına gelir. Bunu da Perslerin söylediğini biliyoruz ama biz buna Turan diyoruz. Çünkü Türkçe'de bir erkek ismidir. Peki Turan Etrüsklerde nedir? Etrüskler de kullanıyor bu kelimeyi. Nedir? Bayan mı? Efendim Turan bir tanrıçadır. bu konuda yine bir yazım var. İnternette okuyabilirsiniz. Kraliçe Turan diye bir yazım var. Dolayısıyla ben Etrüsk bölgesini oldukça gezdim meraktan. Herodot'u okuyup gittim. Truva'nın peşindeymiş gibi Etrüsklerin peşinde dolaştım. Orada Roma'daki Etrüsk Müzesi'ne gittim. Derken Orvieto'da bir dükkana girdim. Üstünde Turan yazıyor. Ondan sonra yanımda da Fausto var. İtalyan arkadaşım. Çok iyi anlaşıyoruz. O Türkiye'yi seviyor. Ben Toskana'ya bayılıyorum. Ondan sonra sorduk hanıma, siz bu dükkanın ismini koyacak. Tabii dedi, bizim dedi Venüs'tür o dedi. Bakın Venüs. Yani Artemis. Bir nevi. Astarte, inanma Astarte. Ya Astarte de var değil mi? İştar da var. İnanma, İştar, Astarte Hepsi var. Evet öyle. Böyle bir anım var. Onun için göğsümü gere Turova, Türklerin ovası diyebiliyorum. Evet. Şimdi başına neler geldi Truova'nın? Evet. Şimdi Frank Calvert 1828-1908 yılları arasında çok zengin bir İngiliz ailesinin böyle 5 erkek, 6 erkek kardeş, birkaç kız kardeşli bir aile
hem Amerika'da iş çeviriyorlar hem geliyorlar Türkiye'de iş çeviriyorlar ve o dönemlerde Çanakkale'de pek çok konsolosluklar açılıyor. Bunlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Frank hemen oluyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin konsolosu oluyor. Sonra erkek kardeşi aslında Hisarlık Tepesi'nin bulunduğu büyük bir araziyi satın alıyor. Aynı şey Girit'te Knossos Sarayı'nın olduğu ve Ali Ağa Efendi'ye ait olan arazinin de başına geliyor. Biri Amerikalı, biri İngiliz. İkisi birden satın almaya çalışıyor falan. Adam da satıyor yani ne olacak diye. Ondan sonra Knossos Sarayı yine başka ellere geçiyor. Girit'te orayı da görmüştüm. Bu kardeş orada ev yapmak istiyor. Osmanlıların bir şeysi var. Yapılacak evin ahşap olması. Fakat yanıyor ahşap evler. Çok yangın çıkıyor. Dolayısıyla Çanakkale bölgesinde bulunan tek taş ev onlarınki oluyor. Sonra bol bol amatör kaçakçılar diyorum ben onlara. Arkeologlar geliyor, gidiyor. İngiliz konsolosluğu açılıyor. Hemen öbür kardeş İngiliz konsolosu oluyor orada. Ve böylece oraya Heinrich Schliemann geliyor. Hem Rus hem de Amerikan pasaportu var ama aslen bir papazın oğlu kendisi. 1822-1890 yılları arasında yaşıyor. Daha sonra ikinci eşi Sofia Schliemann. Şimdi bu hanım zaten bir Osmanlı vatandaşı olduğunu düşünüyorum. Ya Rum ya Hırvat. Ondan emin değilim. Gerektiğinde de çok güzel çarşafa bürünüyor. Çarşaf giyiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanya'ya gittiklerinde Almanya'ya gitmiş olan bu hazineyi ganimet olarak Rusya'ya götürüyorlar. Almanya tekrar istiyor ama galiba paylaşıyorlar hazineyi. Şu anda bir kısmının Pushkin Müzesi'nde olduğunu biliyoruz. Ben de oraya gidip bir görmek istiyorum bunları. Evet, biz isteyerek mi verdik bütün bunları? Çünkü Osman Hamdi Bey de var bu sıralarda yaşayan ve Atina'da Osmanlı Devleti bir dava açıyor bu konuda hazineyi geri almak için. Bu TRT 2'de 1,5 saatlik bir belgesel olarak var. Arşivlere bakarsanız internetten seyredebilirsiniz. Tam Osmanlılar davayı kazanacak iken Alman bir hakim getiriyorlar. Ve o işte allem kallem edip Şiliman'a hak veriyor. Hazine de bu şekilde oraya gidiyor. Ama bu hazine bizim Kral Priamus ve ailesinin hüküm sürdüğü döneme ait değil olduğu anlaşılıyor. Çünkü o 6. tabakada onların bulduğu 9 yerleşim katmanı var. Bu katmana bir Alman Türk vatandaşlığı alan Manfred Korfmann, Osman Korfmann, değil mi? Osman ismini de alıyor. Şimdi buradaki harita, gördüğünüz harita şeyin kendi çizimi. Bu erkek kardeş. Birisi Frank'tı. Sonra Fredrik Calvert geliyor. Akçaköy Hisarlık Çiftliği. Orasının ismi işte Batak Çiftliği'ymiş. Oradan da bir şey kurdum, bağlantı kurdum. Onun ismini değiştiriyor, Simbra Farm olarak konuluyor. Sonra şurada sağ tarafta bakın Truva kentinin B katmanında bulunan Luvi dilinde hieroglifik mühür diyor. Yani bu Anadolu'nun yerli halkı ve tam bir çalışma ne kadar yapılıyor? Yani çok az kişi var Luigi'yi okuyan dünyada. Acaba Türkiye'de Luigi'yi okuyan var mı bilmiyorum ama
işte Türkçe ile bir ilgisi olabilir mi diye merak etmekteyim. Ama Grekçe değil. Evet, şimdi bu ikinci Türk Tarihi Kongresi'nde kazı yapan arkeologlardan Amerikalı Carl Blege'nin sunduğu bildiri var. 1932'de Turova ile ilgili bir bilgi yok. Ama şöyle ki, ilk önce Frank Calvert bir kazı yapıyor Pınarbaşı'nda. Heinrich Schliemann da öyle yapıyor Pınarbaşı'nda. Sonra orada bir şey bulamıyorlar. Ama kazmalar böyle başlıyor. Sonunda 1870 ve 1980 arasındaki kazılarda çok şey buluyorlar. Çok şey buluyorlar. Sadece hazine değil ama altından örgü, zaten belli hanımın başında şeysi de var. Bu alınlığın bizim Türklerde de adettir değil mi? Adettir böyle fesin altına liraları dizen Türk kızları şöyle. Yani adet kültür devam ediyor. Onu söylemek istiyorum. Evet, anlatmıştım. Dava açılıyor. Sonra bu bey kocası öldükten sonra, Heinrich öldükten sonra Karl Blegen'den kazılara devam etmesini istiyor. Şimdi bayağı o zamanki daktiloyla yazılmış yazı, onun fotoğrafı çekilmiş. Ben oradan okudum. Orada biraz böyle övünerekten Heinrich Schliemann'la, işte şununla bununla çalıştım. Onlar gittikten sonra Sofya Hanım'ın isteği üzerine kazılara ben devam ettim. Göğsünü gere gere. Ondan sonra kim bilir daha neler kaçırılmıştır. Onu bilemiyoruz diye anlatıyor. Evet, kazıya devam etmesini ister. Sonra 1932'de Dörpfeld kazıya devam ediyor. Ondan sonra Blegen geliyor ve bu Turova'nın Anadolu yerlisi ve Tunç. O zamanlar bakır çağı diyorlar. Çünkü Türk bakış açısını kullanıyorlar. Ama ondan sonra ne oluyor? Şeyin içine hapsediliyoruz biz. İlla ki Avrupa bakış açısıyla dönemleri isimlendirmek, onun içinde kalmak, onların yaptığı kategorizasyon ile şeyleri kutulara koymak gibi şeyleri ezberletiyorlar arkeoloji bölümlerinde, arkeoloji öğrencilerine kendimiz tarafından. Onun söylediği şu, ama ilginç olan şudur ki, bakın milattan önce 3000 ila 1200 arasında yaklaşık 2000 yıllık özgün bir kültürel sürekliliğe sahip olduğuna dair kanıtları Turova Harfiyatı adlı bildirisiyle sunuyor. Peki bunlar nelerdir? Bir onlara bakalım ve buradan Anadoluluk, yerlilik iyi anlayalım. Şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Rüstem Aslan 2019 yılında Turova'nın varlığının 156. yılında 600 sene geriye gittiğini söylüyor. Blegen'in ilk buluntusu bir insan başlı kabartma levhasıdır. Ege'nin batısında ve Turova'nın doğusundaki illere benzemez. Bunu özellikle anlatıyor. Yani nevi şahsına münhasır bir kültürü ve geleneği var Turova'nın. 1937 kazılarında ortaya çıkan 6F evi her sırada 5'er tane olmak üzere 2 tane taştan sütun kaidesi olan bir yapının Ege bölgesinde de benzeri yoktur. Ama Orta Anadolu, hatta Atatürk'ün Eti Türkleri dediği, bunu babamdan duymuştum ilk defa. Eti Türkleri diye. Baba bunu kim söyledi? Atatürk söyledi kızım. Ondan sonra mimarisiyle benzeşmektedir. Bu da Turovalıların ve Eti Türklerinin arasında yapılan barış anlaşmasına göre bir Anadolu Birliği'nin varlığını gösterir. Şöyle ki Turova Savaşı'na
ta kuzeyden, Balkanlardan Habeşistan'a kadar bütün ülkeler destek gönderiyor. Buna ait kanıtlar var. Bu barış Hititler kesinlikle geliyor. Çünkü Kadeş Savaşı'nda da Mısır'la Etiler arasındaki Kadeş Savaşı'nda da 24 savaş arabasıyla Turova savaşa destek veriyor. Dolayısıyla yine bir Anadolu Birliği, özerk ama bir birlik, ortak savunma var. Evet, şimdi Truvalılar ve Atatürk arasında yapılan barış anlaşmasına göre dedik. 6G evi ise megaron denilen dikdörtgen, girişinde sütunları olan revnaklı, bu İngilizceden geçen veranda denilen şey. İçeriye giriyorsunuz. İçte geniş bir boşluk var ama oda bölmeleri var. Ortasında bir ocak var. Yani tek mekan olarak iş görüyor. Çatalhöyük kazılarına 3 sezon devam ettim. Civardaki ekip halinde yaptık biz bunu. Civardaki köylere gittik. Küçük köyden başlamak üzere. Burada size biraz etnoarkeoloji veya sosyal arkeolojinin ne demek olduğunu anlatmak da isterim. Bu oradaki kültür ile, kazıdan çıkan eşyalarla, kültür ile yandaki yerleşimin arasındaki bağı kurmak demektir. Arkeolog diyebilir ki ben işte şu parçayı buldum, git bakalım böyle bir şey buradaki evlerin içinde var mıdır, yok mudur? Dolayısıyla ben işte köylülerin evlerinin içine girerim, çıkarım, temellerine bakarım, mutfaklarına bakarım, ocaklarına bakarım ve çoğunlukla bu bildirileri de kazı sempozyumlarında 10 sene boyunca sundum. Yayınlandı hepsi ve daima bir benzerlik vardır. Çünkü aradan geçen zamana rağmen aynı coğrafyada akan akarsuyun yeri değişse bile yine böyle bir akarsu varsa, oradaki tepe orada duruyorsa, buradaki kuyu kazılmışsa bunların ortak davranış biçimleri ve geleneği devam ettirme özellikleri var. Zaten herkes birbiriyle evleniyor. Zeki Velidi Toga'nın gelini, yani benim ekonomi hocam olan Sübüdey Toga'nın eşi İnci Toga, ODTÜ'de emekli oldu ama hala biz emekli olunca da göreve devam ederiz. Bizim için şey bitmez, akademi bitmez. Anadolu genlerini çalıştı ve bütün Anadolu'nun homojen bir gen yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla dil farklı olabilir, din farklı olabilir ama nedir? Kültürel süreklilik vardır. Biz onların torunlarıyız, onlar da bizim atalarımızdır. Evet, şimdi 6G evi ise neymiş? Yine girişi sütunlu, revnaklı, ortasında ocak bulunan tek odalı evler ile kanımca tek odalı çatısından giden Çatalhöyük evlerinin devamıdır. Şimdi Cambridge Üniversitesi Douglas Enstitüsü'nden Colin Renfrew var, ordinaryus profesör. Ona bir mail gönderdim, hala yanıtını bekliyorum. Diyor ki Çatalhöyük diyor kayı boyundandı. Milattan önce incelenen yıl milattan önce 9400 ile 7200, yani 2000 de buradan koyalım. Ne olacak? 11400 olacak. Şimdi kanıtınız nedir diye sordu. Henüz cevap vermedi. Belki de eline geçmedi mailin. Bir daha atayım, göndereyim. Ve der ki onlar Altay diye konuşuyordu. Yani Türkçe dememek için Altay ile üstünü böyle yağlı boyayla kapıyorlar. Ve bizi kaldırıp ta buzulların altındaki Ural Altaylara bir zamanlar orada değil. Ne kadar yeşerebilir? Bu kadar mükemmel bir dil, kelime hazinesi geniş bir dil hangi coğrafyada yansıtır? Tabii ki
Bunları da söylediği için dolayısıyla ister istemez onlarda da bir şüphe var ama böyle hani Türkler anlamasın da üstünden şöyle bir onlara da bir parmak ağızlarına bal çalalım gibi bir tavırları var. Şimdi 6. yerleşim katmanı M.Ö. 1300'de şiddetli bir depremle yıkılıyor. Bunu da görüyorlar. Arkeologlar böyle şeyleri çok iyi bilir. 7. yerleşimin ise Truva Savaşı'nın yer aldığı coğrafyaya benzediğini söylüyorlar. Yani 6. değil de 7.'si Miken Bey'i Agamemnon'un ordusu tarafından yapılan tahribatın izlerini taşır. İlyada adlı eserindeki coğrafi betimlemeye uygun Kral Priama oğullarının yaşadığı yerdir. Çevirelim. Şimdi 2. yerleşimi nasıl sayacağız? En üst tabaka efendim? En yeni olan. Evet. Şimdi 2. yerleşim eski Truva özelliklerini taşıyor ve orada çömlekçi tornası kullanmaya başladıkları anlaşılıyor. Bu kültür kesintisiz diğer katmanlardaki bazı eşyalarda ise de geleneklerin değişmediğini ve korunduğunu gösteriyor. Bu da Truva ve Truvalıların bağımsız bir Batı Anadolu kültür merkezi olduğunu söylüyor. Bilege'nin kendi bildirisinde onun aynen alıntısını yaptım buraya. Bu medeniyet Anadolu içleriyle Adalar Denizi yani Ege arasında özgün bir medeniyet kalesi olarak var olmuştur. Tabi bu İngilizceden tercüme edilen metin ve bakır diyor o bakır. Devrinden demir devrine kadar 2000 seneden fazla süren bir zamanda sabit bir surette kendi hayat tarzını muhafaza etmiştir. Peki başka kaynaklarda neler var? Bu da Luvice bir hieroglif. Bunu Dr. Fred Woodhuizen, Almancam yoktur kusura bakmayın, çevirisine göre 3200 yıllık bu tablette Truva prensinden ve deniz akınlarından bahsedilmektedir. Bu da hani bu savaş oldu mu olmadı mı, gerçek mi değil mi değilinin bir cevabıdır. Evet, şimdi gelelim Truva destanına. Hint kayıtlarına göre adı Vilusa'dır. Bir genç Tunç çağı kentidir. Yerleşim tarihi milattan 3000 yılındaki Türkçe konuşan Hattilerle çağdaştır. Şimdi tabii 3500'e çıkarttılar bunu. 10. ve 11. katı buldukları için. Bakır ve kalaydan meydana gelen tunç veya bronzun değerli olduğu için adını taşıyan bu dönem M.Ö. 1200 yıllarına kadar sürer. Bu yıllarda Truva'nın 10 yıl kadar içlerinde Sparta ve Mekenlerin de olduğu Akalar tarafından kuşatıldığını biliyoruz. Savaşın gerçek nedenlerinden çok İzmirli Ozan, Homer'in M.Ö. 700 yıllarında yazdığı İlyada ve arkasından gelen Odiseya adlı eserleriyle daha da bu destan ünleniyor. Ve Avrupalılar bunu kendi edebiyatı olarak benimsiyor. Halbuki bu bizim de edebiyatımızdır. Bizim de ozanlarımız var, ozanlık geleneğimiz var. Çünkü manzum olarak yazılıyor. Mesela Odin destanı İzlandalı Snorri Sturlason tarafından manzum şekilde yazıyor ve burada Thor Heyerdahl Odin'i Sibel Hanım Tanais diye bahsetti. Don Nehri'nde Asgore, Thor filmlerini seyrettiyseniz Asgore zaten asların yerleşim yeri demek. Asgore'da bulunduklarını ve Odin'in odun olabileceği, odun kelimesinden geldiği, odun ateş olduğu ve Romalıların milattan önce 63 yılında işte Anadolu'ya doğru yayılmaları sonucu orada bulunan Turkaland'ın da kalıp esir olmamak için çoluk çocuk
nehirlerden tersine akıntının, Karadeniz'e dökülen nehirlerden akıntının tersinden şeye gidiyorlar. İskandinav ülkelerine, Kuzeybatı Avrupa'ya, oradan bütün şeylere oğullarını yayıyor. Yani mit veya gerçek, ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Çünkü oğulları bütün ülkelere Avrupa'daki giderek evleniyorlar. Ve şimdi bakarsak eğer bütün Avrupa kraliyet ailesi tek bir soydan geliyor. Onun da Odin olduğunu iddia ediyor Thor Heyerdahl. En kötüsü, yani en acısı şu andaki Norveç kralının başlangıç atası Odin'e dayanıyor. Ama Odin Türkse eğer olmadı. O kitabı sadece Norveççe'de bulabilirsiniz. İngilizceye hiçbir dili çevirmiyorlar. Halbuki bütün eserleri Thor Heyerdahl'in bilmem kaç dile Türkçe'ye dahi çevrilmiştir. Şimdi Akalar geliyor, ondan sonra ve Odise yazılıyor. Tur operasını seyrettiniz mi bilmiyorum. Orada düğün sahnesiyle başlıyor. Kimin düğünü? Hektor'un oğlu Paris ne yapıyor? Sparta kralı Menelaos'un eşini kaçırıyor. Ve Afrodit'in yardımıyla Trova'ya kaçırıyor. Dolayısıyla işte tanrılar da bu işin içine karıştığı için Truva kaybetmeye mahkum oluyor. Evet. En sonunda Paris Aşil'i topuğundan vurarak öldürüyor. Bir türlü yenemiyorlar ama oraya ne bırakıyorlar? Bir at bırakıyorlar içinde askerlerle. Fakat şöyle de bir şey okudum ben. Bunun zaten o zamanki savaşlarda bir savaş hilesi olmadığını, illaki bir savaş hilesi olmadığını ama siper içindeki askerlerin sur duvarlarına yanaşıp orada delik açmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Bu da bizim atımız. Trova'da gerçekler, ekonomik çöküntü. Şimdi ekonomik çöküntü orada o zamanki devletler arasında birbirine son derece bağımlı, çok nazik dengelere dayanan ve deniz ticaretinin olmazsa olmaz olduğu bir ekonomik ilişki var. Bir yer çökünce bütün mal, erzak, ondan sonra ham madde akışı duruyor. Tunç mesela lazım. O tunç bakır lazım. Bakır Kıbrıs'ta var. Zaten Kıbrıs, Kipros, Cyprus, Kapır. Yani biz Kıbrıs'a zaten bakır demekteyiz. Ama kalay Afganistan'dan geliyor. Yollar kapalı olursa, afet olursa, gecikirse, zamanında gelmezse çöküntü başlıyor. Evet, tedarik zincirleri günümüze benziyor ama milattan önce 1170 yılında bu uygarlıkların neredeyse tamamının çöktüğü ve 400 yıllık bir karanlık çağın başladığı anlaşılıyor. Hatta kaynağıma göre yazı bile unutuluyor ki 400 sene sonra Homer bir kurgu ile olan olayları, son birkaç gün içinde olan olayları manzum eser olarak yayınlıyor. Şimdi Mora'daki Yunanistan verimsiz bir yer. Fazla bir sebze, meyve, ondan sonra tahıl gibi bir şeyleri yok. Ama nüfusları da gittikçe arttıkça ham madde için İtalya, kuzey, güney nereye bulurlarsa Türkiye, Anadolu geliyorlar. Ya koloni kuruyorlar ya istila etmeye kalkıyorlar. Hatta Mısır'a gelen istilayı 3. Ramses püskürtüyor. Derken Trova'da sadece Ene, babası
ve kendi soyuyla kurtuluyor, İtalya'ya göç ediyor. Bu milattan önce binlerde oluyor. Bodrumlu Herodot'a göre de milattan önce 500'de hem Kıtlık hem de Pers kralı Büyükhüsrev'in, şimdi artık bir de illaki bunun İngilizcesi, Latincesi veya Yunancası söylenecek. Türkçe konuşacaksınız ama mesela Büyükhüsrev demeyeceksiniz, Kiros diyeceksiniz. Cyrus diyeceksiniz. Bu çok daha etkili oluyor galiba. Bir şeymiş gibi. Ondan sonra Büyükhüsrev Truvalıların öcünü almak için Anadolu'yu işgal ediyor. Hatta bu sırada Medlerle Akımenit hanedanından olduğu için Medler de yine aynı hanedandan, aralarında savaş değil de Lidya Kralı Harun'la aralarında savaş oluyor ve Lidya Kralı'nı ateşte yakmaya kalkıyor Büyükhüsrev. Sonra affediyor. Sonra da orada bir sözü vardır. Barışta çocuklar babalarını gömer, savaşta babalar çocuklarını gömer diye bunu çok seviyor, hoşlanıyor Büyükhüsrev. Ondan sonra Datça'ya bir komutan gönderiyor. Datça da diyor ki şu kıstaktan, oranın çok dar bir yeri var, böyle 700 metre Ege ile Akdeniz arası. O Datça'da da ben 10 sene bulundum köylerde, Datça-Burgaz kazılarında aradaki devşirme malzemeleri inceledim, özellikleri, kültürleri inceledim, onlar da yayınlandı. Ondan sonra Delfi'ye bir ulak gönderiyorlar. Git sor bakalım Apollon'a, bilici Delfi. Bilici kadınlar var tabii. Evet. Ama Sibel değil onlar, değil mi? Benim ilk adım Alime'dir. Alime'nin iki anlamı vardır. Alime diye okursanız bilici olur, alime diye okursanız bilgi kadın olur. Ben de iyi kahve bakarım. Onun için her ikisini de kendime çok yakıştırıyorum. Evet, meraktan ben gidip Delfi'yi de gördüm. Orada bir Türk köyü varmış. Şimdi tabii var, Yunanlılar var. Kazı için köyü oradan kaldırıyorlar. Atatürk de Alacabeyük'ten zaten köyü kaldırmıştı. Oranın kazılmasını istediği zaman. Şimdi diyor ki Bilice Datçalılara, siz diyor hiç orayı ada yapmaya çalışmayın diyor. İsteseydi zaten Zeus, Kibele'nin oğlu Zeus, o var. Tarih arkeoloji programları var TRT2'de, eğer seyrederseniz. Kucağında Zeus'tan Kibele tanrıçaları var Likya'da. Hala kalıntıları falan var, müzelere koymuşlar. Bunu nereden bildiğimi soracak olursanız, çok taze bir tur rehberiyim Akdeniz bölgesinin. Sıkı bir eğitimden de geçtik. Eğitim gezilerine de katıldım. Böyle şeyleri zaten hep takip ediyordum. Nihayet genç kızken yapamadığımı orta yaşlı bir hanım olarak yapmaya karar verdim. Evet. Dolayısıyla diyor ki Datçalılara, siz hiç böyle niyetlenmeyin. Zaten Zeus onu isteseydi yapardı. Bu sonradan da oldu. Datça'da bayağı bir mesele oldu. O Datça'nın böyle entelektüelleri arasında. Birisi dedi ki, ya ne yapıyorsunuz? Bizi de niye bölelim? Orada bir kanal açıp da hemen mavi yolculukta hemen Akdeniz'den Ege'ye geçeceklermiş de Ege'den Akdeniz'e. Bizi de mi dedi Yunan adası yapmak istiyorsunuz? Oturun oturduğunuz yerde. Çünkü yakında var. Şimdi hatırlayamıyorum. Sönbeki var, Sönbeki. Kinidos zaten bizde. Kinidos bizde. Evet.
Kilyos'un aslanı da British Müzesi'nde. Gittim onu da gördüm meraktan. Neyse, kıtlık nedeniyle başkenti sert olan Lidya'dan Kral Harun'un oğullarıyla birlikte nüfusun yarısı, oğulların ismi Tarkun ve Tirhen, Foça veya Akdeniz'den şeye gidiyor. Kuzey İtalya'ya, Sicilya'dan böyle geçiyorlar. Onların girdiği yerleri falan da gördüm orada. Ve şeye girdim, kurganları var. Kurganlarda odalar var. Şeyler var işte. Musalla taşları var. Değil mi? Biz ona musalla taşı deriz. İçlerinde musalla taşları var. Ve orada kullanılan renklerin aynısını Elmalı Müzesi'nde, Antalya'da aynı kurganı gördüm. Demek ki gerçekten Türkiye'den oraya göç etmişler. Hem de çok kalabalık bir şekilde. Evet. Bir katkı yapabilir miyim? Burası geçmeden. Bu Tarkun ve Tirhen yazıyor ya, şunu demek istedim. Tirhen T-Y-R-R-H-E-N değil mi? Şeklinde yazılıyor. Eski Grekçe'de ve Anadolu Ayyol lehçesinde Y-U okutur. İ okutmaz. Dolayısıyla o doğrusu Turhan olmalı onun. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, iklim değişiklikleri, tarımda verimsizlik, yanardağ patlamaları ve depremler sonucu olanlar oluyor. Bir de Melih Cevdet Anday'ın bir Troya önünde atlar diye ağıtı var. Çok güzel, çok uzun bir ağıt. Biraz bir kısmını buraya almıştım. Evet, 2. Truva Savaşı da Çanakkale Savaşı'dır. Sonra işte bu da Yenilgi'nin fotoğrafları. Beni çok yakında depremden bir hafta evvel biz eğitim gezisindeydik. Truva Müzesi'nde etkileyen ve hala içime acı gibi yani oturan bir lahit var burada. Hektor ve Akabe bakire kızları şimdi o kurban ediyorlar. Şeye bakarsanız lahte çok etkileyici yapılmış sanat tarihi açısından. Onun için hani hala yutkunuyorum o şey burada. 1988 yılında UNESCO listesine geçiyor. 2019 yılında Time dergisi görülmesi gereken 100 müzeden biri olarak Truva Müzesi'ni öneriyor. Ben de tavsiye ederim. Çok güzel, çok teşekkür ederim efendim.